Merhabalar, ben Hakan. Bu videoda sizlere Amerika'daki vergi sistemi ile ilgili bilmeniz gereken en önemli 10 terimden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz IRS. IRS, Amerika'da vergi dairesi, Türkiye'deki karşılığı olarak düşünürsek. Bütün vergi süreçlerinin yürütüldüğü, vergisel anlamdaki sorumluluklarınıza dair denetleyen, inceleyen ve bütün süreçleri takip eden kuruma IRS. EIN, Amerika'daki şirketiniz için, Amerika'daki şirketlerin şirket vergi kimlik numarası. Biliyorsunuz, ben önceki videolarımızda izlemiş olabilirsiniz. Amerika'da bir şirket kurulduğunda doğrudan ona bir vergi kimlik numarası Türkiye'deki gibi atanmıyor. Buna ayrıca başvurmak gerekiyor. Buna da EIN diyoruz. ITIN, Amerika'da şirket sahipleri, şirket ortakları ya da bir şekilde Amerika'da vergilendirilmesi gereken ticari faaliyeti olan ancak Amerikan vatandaşı olmayan, dolayısıyla Social Security Number'ı olmayan kişiler için bireysel vergi kimlik numarası. Federal Income Tax, federal gelir vergisi. Federal hükümete karşı sorumlu olduğunuz, şirketinizin hangi eyalette kurulduğuna bakılmaksızın belirli oranlarda gelirinizi ve giderinizi beyan ederek hesaplanacak tutarda gelir vergisi ödemenize Federal Income Tax diyoruz. State Income Tax, eyalet gelir vergisi. Eyalet gelir vergisinden muaf olacağınız bazı eyaletler var. Bu konuya hakim kişiler arasında oldukça popülerdir. Örneğin Delaware, Wyoming bunlardan bazılarıdır. Bu eyaletlerde şirket kurduğunuzda eyalette fiziksel bir mağazanız yoksa ve yerleşik değilseniz eyalet gelir vergisinden muafsınız. Franchise Tax ya da Annual Report yine eyaletlere göre değişen bir vergi türü. Sabit olarak, sabit bir oranda her yıl eyalete şirketinizin açık olduğu süre boyunca herhangi bir ticaret faaliyet olsun olmasın, herhangi bir geliri olsun olmasın ödemeniz gereken vergi türü ya da yapmanız gereken dosyalama işlemi. Sales tax satış vergisi, Amerika'da eyaletten eyalete değişmekle birlikte eyaletler bazında satışlara göre belirlenen, hesaplanan bir vergi türü. Oldukça karmaşık hesaplaması olan bir vergi türüdür. Dolayısıyla bir vergi uzmanıyla çalışmakta fayda var. Form 5472, Amerika'daki şirket sahiplerinin %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların şirketiyle kendi arasındaki para transferlerini beyan etmesi, belgelemesi gereken bir form türü. Burada sadece şirket üzerinden elde edilen bir gelir olmak zorunda değil. Eğer şirket sahibi ya da yetkilisi, ortağı şirkete bir yatırım yapıyor, şirket yeni kurmuş ve bir yatırım yapıyorsa bunu da 5472 formla beyan edebilir. Bu da vergi hesaplaması sırasında vergide bir indirime belki sağlayabilir. Form 5472 Amerika'daki şirketlerin ortaklarının ya da sahiplerinin şirketleriyle kendi aralarındaki, yani bireysel ve şirket arasındaki para transferleri, para hareketlerini belgeleyecekleri, beyan edecekleri bir form türü. Form 1040-NR doğrudan Amerika'daki şirketinizin federal gelir vergi beyanı sırasında bütün vergi beyan süreçlerini ve bilgilerini içeren formun genel adı 1040-NR diyebiliriz. Form 1099, eğer şirketinizin bir örneğin e-ticaret platformunda ticari faaliyeti satışı varsa, yani üçüncü taraf platformlar ya da kişilerle bir ticaret yapıyorsanız, bu kişilerin, tarafların web sitelerinin size ödedikleri, size aktardıkları parayı beyan ettikleri, bir kopyasını size, bir kopyasını da IRS'e gönderdikleri form türü. Vergi beyanı Amerika'da hem çok karışık hem de çok sade, çok yalın görünebilir. Dolayısıyla profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konuda aşağıdaki açıklamadaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir ve vergi beyanı konusunda bizden destek alabilirsiniz.